Bir önceki ön düzen değişim videomda direksiyon kutusunda oluşan yağ kaçaklarından bahsetmiştim. Buna ek olarak direksiyon kutusunda meydana gelen yaklaşık 10 derecelik bir boşluğun olduğunu da ekleyerek hem bu boşluğun hem de yağ kaçaklarının giderilmesiyle birlikte birçok kişinin hangi marka ile sıfırladığın yorumlarına istinaden parçayı nasıl sıfır gibi yapıyoruz? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle direksiyon kutusunu bu hale getirene kadar niye bekledin diye eleştiri alabilirim. Ve buna cevabım da daha önceden belirttiğim gibi garajımda uzun soluklu W124 restorasyonu devam ettiği için hem vakit yönünden hem de lift dolu olduğundan bu tamiratı mecburen ertelemek zorunda kalmıştım. Eğer direksiyon körüklerini bu araçta da olduğu gibi yırtıldıktan sonra kullanmaya devam ederseniz içeri giren toz ve ıslak su zamanla kutu içerisindeki keçelere zarar vererek yağ kaçaklarının oluşmasına neden olacaktır. Yine ön takım videosunda rot kolu ve rot başının nasıl söküldüğünü gösterdiğimden burada o detaylara girmeden doğruca kutuyu diğer çevre birimlerinden kurtararak nasıl dışarı aldığımızı anlatmaya başlayayım. Sistemdeki yağı boşaltmak için dönüş hattı üzerinde bulunan soğutucunun hortumunu sökerek buradaki yağın boşalmasını sağlıyorum. Hortumu söktüğümüzde burada bulunan Orfis denilen debi düşürücüyü kaybetmemenizi süreç sonunda tekrardan montajlarken yerine takacağımızın uyarısını da yapayım. Aynı şekilde pompa üzerinde bulunan hortumu da sökerek hem hazne hem de hortumlardaki yağın bir süre süzülerek boşalmasını beklerken ufak bir uyarı da yapacak olursam bu hortumlar fabrikasyon presli şekilde olduğundan benim gibi sonradan hortum yenilemesi yapmadıysanız presli hortum kelepçelerini taşlama ile kesmeniz gerekecektir. Direksiyon miline bağlı olan ve kutuya hareket iletiminde önemli bir rol üstlenen bu mafsalı da ayırmamız gerektiği için burada görünen cıvatasını sökerek işlemlerime devam ediyorum. Cıvatanın sökülmesiyle mafsal frezeli milden kolaylıkla ayrılamayacağı için bu gördüğünüz kanaldan bir düz tornavidayı çakarak yuvanın bir miktar açılmasını sağlıyorum. Bu şekilde bir rahatlatma yaptıktan sonra kutuyu çektiğinizde mafsaldan kolaylıkla ayrılabileceği gibi asla direksiyonu kafamıza göre döndürmüyoruz. Çünkü direksiyon sistemi boşta olduğundan bu noktada zemberek denilen sargıyı kesinlikle kopartma gibi olumsuz durumla karşılaşabilirsiniz. Emniyet amacıyla ben çakılan tornavidayı mafsal üzerinde bırakarak hidrolik pompa ve direksiyon kutusu üzerinde bulunan yüksek basınç borularının da söküm işlemine geçiyorum. Buradaki rakor cıvatalarını da aldıktan sonra geriye kutuyu alt traverse sabitleyen 2 adet cıvatası kalıyor. Bu iki cıvatanın da sökümünü hızlıca yaparak direksiyon kutusunu yuvasından uygun hareketlerle oynatıp dışarı alma işlemini gerçekleştirdim. Parçalarını ayırmadan önce kutuyu incelediğimizde aracın 12 yıldır bende olduğunu belirterek şu ana kadar hiç sökülmeyen ve herhangi bir temizlik işlemi yapılmamış, muhtemelen körük değişimlerine gerekli özeni gösterseydim arıza vermeyecek olan orijinal parçanın durumu ortada. Revizyon işlemlerinde gerekli olan tüm keçe ve contaları içeren bu conta setini kullanacağımı ve piyasada Meyle ile Febi marka kitlerinin olduğunu belirteyim. Her iki kitin de sorunsuz olarak kullanabileceğinizi ve işinize hangisi geliyorsa onu alabileceğinizin bilgilendirmesini de yaparak direksiyon kutusunun parçalarına ayırmaya başlayalım. Ben kutu üzerindeki boru bağlantılarını sökerken revizyon mu yoksa yenisi mi takılmalı sorusuna da bir açıklık getireyim. Eğer direksiyon sisteminizde bendeki gibi ufak boşluk veya kaçakları mevcutsa revizyon yaptırmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Aksi takdirde piyasada bulunan yan sanayi markalara ait direksiyon kutusunu takarsanız şansınız iyi giderse maksimum ömrünün 10 yıl olacağı gibi eski konfor ve direksiyon hakimiyetinde de eksiklikler olacağını söylemek isterim. Bunun yanında yan sanayi direksiyon kutularında bu şekilde bir revizyona girişmek isterseniz de birazdan kullanacağım kitler maalesef uyumlu olmayacaktır. Kısacası universal kitlerle yapılan revizyonlarda da yan sanayi kutular maalesef düzen tutmadığı için mevcut kutunuza sahip çıkmanızın uyarısını yaparak işlemlerime devam ediyorum. Direksiyon kutusundaki giriş milini diğer bir adıyla yönlendirici valfin bağlı olduğu pinyon dişliği sökebilmek için mafsal tarafında bulunan sekmanı alıyorum. Pinyon tarafındaki cıvatalı kapağı da sökerek çıkan grese baktığımızda artık ömrünü tamamladığını hem renginin hem de viskozitesinin değiştiğini görmek mümkün. Mili tutan somunu da sökmeden önce ufaktan bir temizlik yapıp doğruca söküm işlemine geçiyorum. Tabi bu noktada benim de acemiliğime geldiğini belirterek direksiyon miline sona dayamadan pinyon somununu gevşetmeye çalıştığımızda giriş ve çıkış deliklerinden bir miktar yağı dışarı attı.
Eğer kutu tamamen yağdan arındırıldıysa böyle bir sorun olmayacağını ancak bendeki durumun yaşanmaması adına gerekli uyarımı da yaparak somunu yerinden çıkarttım. Direksiyon milinin pinyon dişliye baskısını sağlayan ve direksiyonun dönüşlerde toplamasını ve sertliğini doğrudan etkileyen bu ayar somunu ile altındaki yayın söküm işlemini yapıyorum. Yuvadaki contayı ve baskı burcunu da bir karga burnu kullanarak yerinden çıkarttım. Pinyon dişliye ait bu mili aslında biraz çekiştirerek yerinden çıkartabiliriz. Lakin benimki yuvasında biraz sıkı olduğundan alttaki somunu tekrardan bir iki diş takıp çekişle hafif hafif vurarak yerinden oynamasını sağladım. Daha sonra takılan somunu sökerek pinyon dişlerinin de söküm işlemini rahatlıkla gerçekleştirdim. Üzerinde yönlendirici valfin bulunduğu ve contaları bulunan bu milin yapısına da şöyle bir göz gezdirdikten sonra ilerleyen aşamalarda contalarının değişimi için kenara alıyoruz. Direksiyon milini kovandan çıkartabilmek için son aşama olan alın kısmındaki sekmanı da sökmemiz gerekiyor. Hemen üst kısımda bulunan delikten bir tornavida sokarak sekmanın yuvasından biraz oynamasını sağlayarak ikinci bir tornavida ile de kastırarak tamamen yerinden çıkartıyorum. Böylece kremeyerli mili hafifçe asılarak yuvasından alabiliriz. Mile zarar vermeden söküm işlemini yaptıktan sonra sökülen tüm parçalara bakacak olursak aslında sistemin çok karışık olmadığını, neyi nereden söktüğünüzü bilirseniz rahatlıkla bu işin altından kalkınılabileceğini ve orta zorlukta bir işlem olduğunu söyleyebilirim. Revizyon işleminden önce kirden katranlaşmış bu kovan ve boruların da temizliğine bir bakacak olursak ilk uygulamamız aslında çok etkili olmayan hafif kirler için bu temizleyiciyi kullanıyorum. Gelen sorularda temizleyici ne kullanıyorsun gibi sorulara istinaden bu ürünün markasını gösterdiğimi belirterek herhangi bir işbirliğimizin bulunmadığını ve ürünün de buradaki kirlerde yetersiz kaldığını baştan söyleyeyim. Bu noktada kirlerin yumuşaması için temizleyici parçanın her yerine püskürterek ilk aşamayı tamamlıyorum. İkinci aşama olarak da aslında benim de çok merak ettiğim ve sosyal medyada sıkça karşılaştığımız takipçilerimin de özellikle talepte bulunduğu benzin ve deterjan karışımını denemek istedim. Bir miktar benzin ve deterjan karıştırdıktan sonra aynı şekilde parçanın üzerine uygulamasını yaparak daha ilk sıkma işleminde kirlerin bir kısmının kendiliğinden aktığını gözlemledim. Gerçekten işe yarayacağına dair umutlarım artınca yaklaşık 1-2 saat bekledikten sonra ikinci uygulamayı yaparak durulama işlemine geçiyorum. Şaşırtıcı derecede kolaylıkla katranlaşmış kirlerin söküldüğüne şahit oldum diyebilirim. Tek başına benzin ve deterjan kullanımını daha önceden denemiş olduğumdan sonuçları itibariyle de biraz önyargılı olsam da bu karışımın etkisi benden geçer not aldı. Temizlenmiş parçanın son durumuna ve boya öncesi yağ delikleriyle etiket kısımlarının izolasyonuna baktıktan sonra hidrolik boruların da temizliğini çok su israf olmasın diye kabaca yaparak geçtim. Hem kiri göstermesin hem de çekicilik katması açısından boruları parlak siyaha boyamaya karar verdim. Renk parlak olduğu için kuruma süresi 24 saati bulduğundan bunları bir köşeye alıp kovanı boyamaya başlayalım. Zamanla boya atarsa veya çizilirse alttan çıkan zemin kötü gözükmesin diye burada da tercihim alüminyum gri rengi oldu. Boyama işleminden sonra kuruyan ve temizliği yapılmış diğer direksiyon kutusunun bileşenlerine de kısaca bir bakalım. Aslında bu işin en zor diyebileceğim yani çekincenizin olması gereken tek yer kutu gövdesinin tam ortasında bulunan burçlu keçenin sökümü olacaktır. Bunu zarar vermeden çıkartmak için bazı özel aletler olsa da Çin pazarında universal keçe sökücü aletler de bulunmaktadır. Maalesef ki güzel ülkemiz sevgili yöneticileri bizleri çok sevdiği için paramızı bu tarz şeylere harcamaya izin vermediklerinden dolayı kendi çözümlerinizi üretmekten başka çare kalmıyor. Sağ olsun bu noktada Koç direksiyonun sahibi Ertuğrul abiyi arayarak keçeyi zarar vermeden sökebileceğim aparatı kullanmak istediğimde
kendisi komple getir burada toplayalım teklifinde bulundu. Benim de bu teklif işime gelince tüm parçaları Merso'ya yükleyerek doğruca yola çıktım. İstanbul'da birçok noktada şubesi bulunan Koç Direksiyon'a hem desteklerinden hem de bu videonun hazırlanmasında gereken tüm detayları çekilmesine ve paylaşılmasına izin verdiği için ayrıca teşekkürlerimi sunarak bu noktadan sonra toplama işlemi ustamızın narin ellerinde gerçekleşecek. Az önce bahsettiğim gövde içinde bulunan keçe ve burcu aynı çaptaki aparatla ters taraftan vurarak çok kolay bir şekilde çıkarttıktan sonra pinyon dişli milinin yataklandığı rulmanın da söküm işlemi aynı şekilde yapıldı. Eğer sizler rulman ve iç keçe değişimi yapmayacaksanız kesinlikle bu noktalara temizlik aşamasında su tutmanızı önermem. Rulman değişimini de yapacağım için rahatlıkla yıkadığımı tekrardan belirterek bir uyarı da değiştireceğimiz rulman ve birkaç burcun tamir kiti içerisinden çıkmadığını unutmadan geçmeyeyim. Aslına bakarsanız ben işin yarısını yapmışım diyebilirim. Birazdan sökülen parçaları da tek tek gördüğünüzde asıl hassasiyetin burada uygulanması gerektiğini anlayacaksınız. Ustamızın her söktüğü conta ve keçeyi ayrı ayrı tekrarlamak yerine o söküm işlemini yaparken ben de hala ısrarla gelen abi yerin nerede, abi şu benim işe de bir bak vesaire gibi çok sık sorular geliyor. Bu tarz sorulara verecek tek cevabım affedersiniz ama tuvalete bile gitmeye fırsat bulamıyorum. Bizim meşguliyet mezarda biter diyerek bir de bunca işin arasında ülkenin gündemiyle uğraştığımız ve bizi doğrudan etkileyen videonun ortalarında da bahsettiğim bir gümrük sınırlaması var. Şimdilik Koç Direksiyonu da riske atmadan ilerleyen günlerde bununla ilgili de atacağımız adımların paylaşımını yapacağımı bildirerek ustamızın işine dönecek olursak o da benim gibi kıl işçiliğe sahip. Görüldüğü üzere sökülen parçalara inanın ben herhangi bir yönlendirme yapmadan kendisi yeni burçları bu gördüğünüz şekilde masaya tertipli bir şekilde yerleştirdi. En güzeli hem ortada bir karmaşa yok hem de sizlerin görebilmesi adına kanal portföyüme yakışır detaylı bir sunum olduğunu düşünüyorum. Bu arada eski direksiyon mili üzerinde de hafif kavitasyonların oluşması üzerine sorunu kökten çözmek için bu milin de yenisini revizyona dahil ettiklerini de söylemeden geçmeyin. Aslına bakarsanız bana kalsa mildeki korozyonu pasta ve keçe kullanarak temizler takardım. Ancak ustamız yenilensin deyince ben de üzerine düşmedim. Artık bu aşamadan sonra sürecin tam ortasına gelmiş bulunmaktayız. Yani videonun başından beri izlediğiniz söküm, temizlik ve parçalarını ayırma aşamalarına kadar gelebildiyseniz kutunuzun revizyon konusunda epey ilerleme kaydettiğinizi söylemeliyim. Bu noktadan itibaren daha dikkatli bir şekilde çalışmaların yürütüleceğini belirterek montajdan önce kutunun iç silindir yüzeylerinin temizliği de yapıldı. Pinyon dişlinin geçeceği yuvadaki keçe ve bilyayı atölyeye giriş aşamasında sökmüştük. Bu parçaların yenisini de montajladıktan sonra direksiyon mili üzerinde sleeve denilen parçanın burç ve contalarının değişimine geçiyoruz. Mil yenilendiği için ufak bir çalışma kontrolünden geçirerek mil ölçüsünü kontrol eden ustamız kafasında onayı verdikten sonra burç ve keçelerin çakma işlemini gerçekleştirdi. Yine pinyon dişliğe ait sleeve mi, bilezik mi desem bu parçanın da aynı şekilde burç ve keçeleri yenilendi. Yeni direksiyon milinde bulunan contaları da güzelce taktıktan sonra milin her iki tarafını güzelce gresleyip hem yuvasında hem de yeni keçelere montaj anında zarar vermesinin önüne geçilmiş oldu. Aynı gresleme işlemi az önce burç ve keçelerin takıldığı parçalara da yapıldıktan sonra direksiyon milini kovana takmadan önce temizliği yapılmış gövdenin iç kısmında bulunan ve benim buraya gelme sebebimi oluşturan burç ve keçelerin de yenilemesini ustamız dikkatli bir şekilde yaptı. Aslında montajı bir nebze daha kolay ancak söküm aşamasında gövdenin iç yüzeyine zarar verirseniz geçmiş olsun diyebilirim. Bundan dolayı video başında belirttiğim aparatı edinmeniz veya Koç Direksiyon'daki gibi kendinize özel bir aparat uydurmanız gerekebilir. Ertuğrul abi bana kızıyordur şimdi ancak en iyi ihtimalle de hiç uğraşmayın Koç Direksiyon'a gelin onlar yapar diyerek kaldığımız yerden devam edelim. Mili dikkatli bir şekilde yuvasına geçirdikten sonra sağ sol yaparak yani kurs boyunca mili hareket ettirerek herhangi bir sıkışma ve çalışma rahatlığını kontrol eden ustamız herhangi bir sorun olmadığını görünce az önce burçları değişen parçaların gövde üzerindeki yerine takıyor. Sabitleme sekmanı gibi işlemleri hızlıca geçerek pinyon dişli milinin montajına bir bakalım. Valve gövdesinde her bir kanala ait olan bu contaların da değişimini tamir kitinden aldığımız yeni contalar ile değiştirerek narin elleriyle de contaların gamını almayı ihmal etmeyen ustamıza bir selam daha göndererek milin montajına geçiyoruz. Valve'in çalışma yüzeyinde de contaların alışma sürecini hızlandırmak amacıyla burada da inceden bir gresleme yaparak mili yerine uygun şekilde takıyoruz. Kramer dişli milini ileri geri hareket ettirerek sorunsuz çalıştığını görünce az önceki işlemlerde burç ve keçesinin değişimini yaptığımız bu parçayı da yerine
yerine montajladık. Yine bu noktada ustamızın sekman, pense ve cırcırla yaşadığı maceraları hızlıca geçerek pinyon dişlinin alt kısmını komple kapatıyoruz. Tabi bu noktada mesela kullanılan gres gördüğüm kadarıyla kauçuk gres olarak geçmektedir. Bilenler olacaktır. Yüksek yük altında ve sıcaklıkta bu gres akacağından fazla da abartmamakta da fayda var. Gresler konusuna ayrıyeten detaylıca değineceğimiz bir videomuzda olacaktır. Lakin şimdilik biz burada sesimizi fazla çıkartmadan işlemlerimize devam edelim. Pinyon dişlinin kramere yapacağı baskıyı doğrudan etkileyen ayar somununun sıkılma sertliğine göre de direksiyonun toplamasını ve sertliğini doğrudan etkileyen önemli bir aşamayı da sizlere anlatayım. Bu noktada ustamız kendi tecrübesine göre ve birazdan yapacağı testteki sonuçlara göre buradaki sıkılma miktarını kendisi ayarlamıştır. Eğer kendiniz yapacak olursanız kullanımdaki hissiyatınıza göre bu somunu alttan gevşetip sıkarak ince ayarını yapabilirsiniz. Buradaki önemli detayı da anlattıktan sonra yağ gidiş dönüş borularındaki küçük contaları da yenileyip kutu üzerindeki yerine montajladık. Direksiyon sağ sol yaparken sağ ve sol taraftaki hava geçişini sağlayan ve körüklerin şişip büzülmesini engelleyen bu hava geçiş hortumunun da contalarını yenileyerek aynı şekilde kutu üzerindeki yerine montajını gerçekleştirdik. Tüm parçaların takılmasıyla artık kutuda kaçak var mı yok mu, çalışmasında takılma mevcut mu diye bakmak için test makinesine bağlantısını yapıyoruz. Burada direksiyon kutusuna uygulanan 80 barlık bir basınçla yaptığımız testte herhangi bir kaçağın ve çalışmasında bir problem olmadığını görünce rahat bir nefes alıp verilen emeğin karşılığını almak tarif edilemez. Son olarak soğutucu borunun da kutu üzerindeki yerine montajını hızlıca yaparak koç direksiyon ve emeği geçen ustamıza teşekkür ederek tekrardan garajımıza geliyoruz. Araca montajlamadan önce işlemleri tamamlanan direksiyon kutumuzun da son haline bir bakacak olursak, direksiyon yağ haznesinde de yağ terlemelerini görünce hazır alt taraf açılmışken ve hazne boşken bunu da kelepçesinden kurtarıp kelepçesiyle beraber dışarı alıyorum. Benzin ve deterjan karışımını bu parçalara da uygulayarak temizlik işlemini kutuya yaptığımız gibi burada da detaylı bir şekilde gerçekleştirdim. Kirlerinden arınan bu parçalardan kelepçeyi parlak siyaha, hazneyi ise mat siyaha boyama işlemini gerçekleştirdim. Bunların da sonucunu sizlere gösterecek olursam sanırım beklentiyi karşılamıştır. Gidiş ve dönüş hortumlarının da yenilemesini yaparak kutuyu montaja hazır hale getirdiğimizin bilgisini vererek doğruca araç üzerindeki yerine montajlamaya geçiyorum. Burada kayda değer önemli bir bilgi olmadığından direksiyon kutusunun araç üzerindeki yerleşimine geçecek olursak öncesinde mafsala geçecek kısmı bir miktar seramik gresle yağlayıp hem montajda hem de sökümde rahatlık olmasını hedefledim. Kutuyu alt travers üstündeki yerine yerleştirirken mafsal kısmına da dikkat ederek mümkün olduğu kadar söküldüğü yönde montajlanmasına özen göstererek cıvatalarıyla idareten tutturdum. Tüm cıvataların sıkım işlemini yaptıktan sonra mafsalın da aynı şekilde sabitlemesini yapıyorum. Direksiyon pompasından çıkıp ve kutuya giden yüksek basınç hortumunun da yenilendiğini, sıfırının çok pahalı olduğu ancak hortumcudan eskiye göre aynı şekilde yapıldığını da ekleyerek bunun da araç üzerindeki montajını yeni pullarıyla beraber gerçekleştirdiğimi söylemeden geçmeyeyim. Videonun en başında uyarısında bulunduğum Orfis denilen parçayı burada göstermemişim ama dönüş hortumunun içinde yerleştirdiğimi ve buradaki kelepçeleri de sıkarak işin büyük oranda bittiğini söyleyebilirim. Şimdi bu noktadan sonra direksiyon haznesini ağzına kadar yağ ile doldurma aşamasına geçiyoruz. Aşağı yukarı 1.1 litre gibi bir hacme sahip olan BMW E36 direksiyon sistemi için kırmızı ATF yağını güvenle kullanabilirsiniz. Aracı çalıştırdıktan sonra 5-10 kez sağa sol yaparak yağın çekilmesini ve havanın atılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu işlem süresince haznedeki yağ seviyesini çubuktan kontrol ederek ideal seviyeye kadar tamamlamasını yapıp direksiyon sistemindeki yaptığım bu revizyon işlemlerinin sonuna geliyorum. Araç üzerindeki ön düzene ait parçaların montajını diğer videomda detaylı bir şekilde gösterdiğimden ötürü burada sizlerle direkt sonucu paylaşmayı daha uygun gördüm. Bu revizyon ve işbirliği sürecinde bizlere kapılarını açan Koç Direksiyon'a bir kez daha teşekkürlerimi sunarak diğer markalarda gözüktüğü için bunun bir işbirliği videosu olduğunun da hatırlatmasını yaparak önümüzdeki günlerde Mercedes'in restorasyonuna kaldığımız yerden devam edeceğimizin bilgisini de vereyim. Bilgi dolu ve detayların anlatıldığı iç restorasyonumuzda da uzun uzun konuşulacak çok fazla konu var. Aracın klima sistemi başlı başına ayrı bir mühendislik olmakla birlikte burada yaptığımız iyileştirmeler, kadrandaki sönük yanan lambaları nasıl tek düze yaptık,
İbredeki titremenin giderilmesiyle beraber vites konsolu restorasyonu, aracın roketleme sistemindeki arızaların giderilmesi, ayak aydınlatma ve sürpriz teknolojik donanımlar gibi orijinalliğe laf getirmeyecek uygulamalarımın hepsini sizlerle adım adım paylaşacağım. Restorasyon serisi bittiğinde birçok kişiye ilham ve bilgi kaynağı olacak bu süreçte sizlerden sabır, yorum ve beğeni desteklerinizi nacizane bir ricada bulunarak videomu sonlandırıyorum.